Çok teşekkür ederim. Sayın Başkan, sayın hocalarım, değerli meslektaşlarım. Öncelikle düzenleme komitesine bu daveti yaptıkları için çok teşekkür ediyorum ve hepinize de hoş geldiniz demek istiyorum. Osteomiyelit tanı konduğu aşamadan izlem sonuna kadar çok sıkıntılı, çok uzun, insanı birçok sorunlarla karşı karşıya kaldığımız, sabır gerektiren ama hasta için sabır göstermesi o kadar kolay olmayan uzun bir süreç. Onun için osteomiyelitle sorun bir arada gerçekten çok uyumlu. Ben şimdi sunumumda da osteomiyelit yönetimini şöyle kısaca bir özet yapıp bazı sorunlardan bahsedeceğim ama çözüm konusunda gerçekten ben de çaresiz kaldım. Bazı yerlerde ufak uzman görüşleri yer alacak bu sorunlar içerisinde. Biliyoruz sıklıkla piyojenik bakterilerin yol açtığı kemik ve kemik iliğinin inflamasyonu olan osteomiyelitin tedavisi çok güç, çok uzun bir süreç alıyor. Tedavi başarısı düşük, hatta gerçek anlamda bir kürden bahsetmek mümkün değil. Belki remisyon kelimesini kullanmak daha uygun. Yıllar sonra bile rekürans görülebiliyor. Literatürde 80 yıl sonra rekürans görülmüş osteomiyelitten bile bahsediliyor. Morbiditesi oldukça yüksek. Karşımızda defalarca opere edilen, uzun süre antibiyotik tedavileri alan fakat buna rağmen enfeksiyonu ortadan kaldırılamayan çaresiz hastalar var. Osteomiyelitlerin küçük bir kısmı aslında hematojen yolla endojen formda seyrederken büyük bir kısmı son yıllarda giderek artan oranda postop ve posttravmatik bakteriyel inokülasyon sonrası ortaya çıkan egzojen formdan oluşuyor. Osteomiyelit yönetimini başarılı bir şekilde yürütebilmek için her şeyden önce hastalık patogenezini çok iyi bilmek, kemik enfeksiyonunun nasıl tanınacağı, biyolojik ajanların neler olduğu, tedavi prensiplerinin ne olacağı, cerrahi debridman ve rekonstrüktif işlemlerin ne zaman ve nasıl yapılacağı sorularına çok iyi cevaplar bulmak gerekiyor. Bu son dördü birçok sorunu da beraberinde içeriyor ve hastalık patogenezi de bu sorunların esasını bir sebebini de bize anlatıyor. Normalde kemik bakteriyel kolonizasyona dirençlidir ancak travma, cerrahi girişim, yabancı cisim varlığı, protez veya implant varlığında kemik bütünlüğü bozuluyor ve burada bir yabancı cisim etkisi yaratarak bakteri kemiğe giriyor ve burada önce yüzeyel yapışarak önce yüzeyel koloniler daha sonra burada giderek çoğalarak bir biyofilm tabakası oluşturuyor. Bu biyofilm oluşumu enfeksiyonun seyrini etkiliyor ve bir difüzyon bariyeri oluşturarak bakterinin immün sistemin hücrelerinden ve antibiyotiklerden korunmasını sağlıyor. Bu biyofilm içerisinde bakteriyel türler ve bakteriler arasında kimyasal sinyallerle özel bir iletişim mekanizması oluşuyor ki bu bakterilerin hepsi aynı gen ekspresyonunu gösteriyor ve bir orkestranın üyeleri gibi davranarak hepsi planktonik fazdan durağan faza geçiyor. Metabolik aktivitenin azaldığı, üreme kapasitesinin azaldığı bu durağan faz. Yine biyofilmin alt tabakalarında meydana gelen anaerob ortam yine bu metabolik aktiviteyi azaltıyor. Apoptoz meydana gelmesi yine lokal bir immün yetmezlik oluşturuyor ve sonuçta bu biyofilm topluluğu aslında kalıcı virülen patojen kaynağı gibi görev yapıyor. Tedavi sona erdiğinde bu durağan fazdaki bakteriler tekrar aktif forma dönüyor ve kullanılan antibiyotiklere dirençli oluyorlar. Ve sonuçta da bu reküransı açıklıyor bu durum. İnfeksiyonun aylarca uzun sürmesi veya reküranslar göstermesini kronik osteomiyelit olarak adlandırıyoruz ve progresif kemik destrüksiyonu, kemik nekrozu ve yeni kemik oluşumu ile karakterize bir durum. Hem bakteriye ait virülans özellikleri hem konağa ait immün sistem ve altta yatan diğer durumlar, komorbiditeler hem de enfeksiyonun tutulduğu bölge, lokasyon ve kemiğin lokalizasyonu tamamen patogenezde önemli belirleyici rol alıyorlar. Osteomiyelitin tanısı sıkıntıyla dolu çünkü ortada spesifik klinik bulgular yok. Genellikle semptomlar silik ve belirsiz. Bazen ara ara ortaya çıkan künt ağrılar olabilir ama eğer bir füstül oluşmuşsa, bir akıntı varsa bu
tanıyı koymak veya tanıdan şüphelenmeyi daha kolaylaştırabiliyor. Laboratuvar testleri mikrobiyolojik laboratuvar bulgularının yanında non-spesifik, akut faz reaktanları yükselebiliyor ama bir kronik osteomiyelitte çok belirgin yükselmeler yok ve lökosit sayısı normal olabiliyor. Burada özellikle CRP'nin ve sedimentasyonun, bilhassa da CRP'nin tanıdan daha çok tedavi izlemi sırasında tedaviye başarıyı göstermede yararlı bir parametre. Yine örneklerin mikrobiyolojik analizinin yapılması, etkeni ve duyarlılığını ortaya koymak ve tedavi doğru yönlendirmek açısından önemli. Görüntüleme yöntemleri yine tanı koydurucu değil belki ama şüphe duyulan hastalarda bazı destekleyici bulgular verebiliyor. Ne yazık ki akut osteomiyelitte radyolojik değişiklikler 10-15 gün gecikmeli olarak ortaya çıkıyor ve tipik olan litik lezyonlar ortaya çıktığında kemiğin korteksinin %50'den fazlası destrüktür olmuş oluyor. Direkt grafiği yine önceden travması olan bir hastada travmaya bağlı değişikliklerle enfeksiyona bağlı değişiklikleri ayırt etmede yararlı değil, sınırlı yararı var ve implant varlığında yine yorumlanması güç olabiliyor. Kemik sintigrafilerinin bir avantajı bütün bir vücudun taramasını gerçekleştiriyor ve kemik yapıdaki değişiklikleri ortaya koyuyor. Fakat yine enfeksiyon ve enfeksiyon dışı değişiklikleri ayırt etmesi zor. Lökosit sintigrafisi daha altın standart olarak görülen bir görüntüleme yöntemi fakat kaynamamış kırıklarda ve hematopoietik kemik iliği alanlarında ne yazık ki yalancı pozitifliğe yol açabiliyor. Tomografi kemiğe ait yapıyı, detayları daha detaylı gösterebiliyor. Fakat esas MR, sensitivitesi ve spesifisitesi daha yüksek, kemiğin ödem ve hiperemisini daha iyi ortaya koyuyor. Kemik ve yumuşak doku enfeksiyon arasında ayrım yapmak ve debridman sınırlarını belli etmede yarar sağlıyor. Tedavide amacımız enfeksiyonu eradike etmek ve eklem fonksiyonunu restore etmek olduğu için hızlı tanı ve erken agresif tedaviye başlanması, enfeksiyonun kronikleşmesi ve olumsuz fizyoloji, kötü fonksiyonel sonuçların ortaya çıkmasını engelleyecektir. Ama tedaviden önce mutlaka hastanın osteomiyelit sınıflamasındaki yerini belirlemek, cerrahi girişim açısından değerlendirmek ve etkini belirlemeye çalışmak gerekiyor. Bu takıldı. Çok eski bir sınıflama olan Waldvogel sınıflaması hastalık süresine ve enfeksiyon mekanizmasına göre bir ayrım yapıyor. Etiyolojik bir sınıflama ancak tedaviye yönlendirmede yardımcı değil. Daha yeni bir sınıflama olan Sierli ve Mader evreleme sisteminde ise enfeksiyonun tutulduğu anatomik bölgeye göre bir sınıflama, yine konağın özellikleri dikkate alınarak bir fizyolojik sınıflama ve yine de prognozu olumsuz yönde etkileyecek risk faktörlerini içeren daha detaylı bir sınıflama sunuyor. Burada Sierni-Mader evreleme sistemindeki 4 evre medüller, yüzeyel, lokalize ve difüz osteomiyelit. Yalnız bu sınıflama uzun kemiklerde tedavi yönlendirmede yararlı fakat vertebral osteomiyelitte ve diyabetik ayak osteomiyelitinde uygulanması mümkün değil. Evre 1'de basit bir şekilde enfekte bölgenin üzerinin açılması ve yumuşak doku yönetimi yeterli olabilirken evre 4'te kemik grefti, kas greftinin yerleştirilmesi, fiksasyon uygulanması gibi daha agresif cerrahi girişimler gerekiyor. Tanıyı koyduktan sonra hem tedavinin bir parçası olarak hem de derin kültür almak ve empirik antibiyotik tedaviyi yönlendirmek açısından debridman çok önemli. En kısa sürede tüm cansız ve enfekte dokunun yeterli bir şekilde debridmanı önemli. Eğer debridman yetersiz yapılırsa bu reküransın en önemli sebeplerinden biri.
Yumuşak doku ve kemiğin debridmanından sonra meydana gelen ölü boşluk hematomu yine reküransın sebeplerinden biri ve bu yüzden ölü boşluğu azaltmaya yönelik girişimler yapılmalı. Debridman sırasında derin dokudan kültür alınması etken mikroorganizmanın identifikasyonu için çok önemli ve altın standart. Eğer tüm infekte doku uygun bir şekilde uzaklaştırılmış, debride edilmişse primer kapama bir tercih olabilir. Ve yara bölgesinin günlük olarak takip edilmesi, eğer şüphe varsa, enfeksiyon açısından bir şüphe varsa açık bırakılması uygun. Başlangıç debridmandan 3-7 gün sonra pürülen egzuda veya nekrotik doku olmaksızın temiz bir granülasyon dokusu oluşmuşsa gecikmiş yumuşak doku kapaması uygulanıyor. Ancak doku kültürleri pozitifse infekte kabul edilmeli ve debridmanlar tekrarlanmalı. Tekrarlanan debridmanlardan sonra yumuşak doku defektleri için mutlaka kas fleplerinin uygulanması lazım. Yine kas fleplerinin uygulanması yine reküransı önlemede en etkili yöntemlerden biri. Kas transferinden sonra yumuşak dokunun iyileştiği, flep canlılığının korunduğu, enfeksiyonun kontrol altına alındığı 6-8 hafta ki bu süre biraz tartışmalı ve farklı görüşler de olabiliyor ama ortalama 6-8 hafta sonra nekrotik kemik eksize edilerek kemik greftinin yerleştirilmesi gerekiyor. Tanı kondu, debridman yapıldı, kültür alındı ve empirik antibiyotik tedavisi başlandı. Birazdan empirik antibiyotik tedavisine geleceğim. Şimdi en kritik kararlardan biri implant çıkartılmalı mı? Patogenezde de söylemiştik, biyofilmin içerisinde bulunan bakteriler reküransın bir sebebi. Bu yüzden implantın olduğu gibi çıkartılması aslında en etkili yöntem gibi duruyor. Fakat bu konuda karar verirken fraktür bölgesinin stabilitesi esas alınıyor. Eğer fraktür iyileşmişse implant çıkartılabilir. Fakat iyileşmemişse o zaman stabilitesine bakıyoruz. Eğer stabilse kaynama oluncaya kadar yerinde korunmalı. Ama sistemik sepsis bulguları var, pürülen drenaj var ve fiksasyon stabil değilse implant çıkartılmalı, debridman yapılmalı ve eksternal fiksasyon uygulanmalı. Antibiyotik tedavisi için derin kültürler alınıncaya kadar mümkünse antimikrobiyal tedavi geciktirilmeli. Eğer yumuşak doku enfeksiyonu veya sepsis bulguları yoksa. Ve arkasından da hastanın yaşına ve en olası etkenlere göre de empirik antibiyotik tedavisi başlanmalı. Fakat kronik osteomiyelitte kültür sonuçları çıkana kadar tedaviye başlanmaması en uygun yaklaşım. En sık etkenin staph aureus olduğunu biliyoruz. Diğerleri bildiğimiz etkenler. Antimikrobiyal tedavi seçiminde mutlaka kemiğe iyi penetre olan ve biyofilm içerisine girebilecek ajanlar tercih edilmeli. Tabii burada yine bazı sorular var. Osteomiyelit tedavide en iyi ajan hangisi? Hangi yoldan verilmeli? Oral mi, parenteral mi? Süre ne kadar olmalı? Ve cerrahi debridman her hastada gerekli mi? Bunlar gerçekten tartışmalı konular. Antibiyotiklerin kemik penetrasyonuna baktığımız zaman en sık kullanılmış olan betalaktam antibiyotiklerin parenteral verildiklerinde bile %20'lere varıyor ki seruma göre kemik konsantrasyonları %20'lere ancak varabiliyor. Oral verildiğinde ise bu %10'un bile altında. Fakat kemik dokuda patojenlerin mik değerlerinden daha üst konsantrasyonlara ulaştığını biliyoruz. Oral antibiyotiklerin kemik penetrasyonları çok daha iyi. Fluorokinolonlar, linezolid, kotrimoxazol oldukça uygun. Yine rifampicin, fosforik asitin ve metronidazolünde %100'e yakın kemik penetrasyonları mevcut. Osteomiyelit tedavisindeki antibiyotiklerle ilgili çalışmalar çok sınırlı sayıda ve bunların büyük bir kısmında randomize olmayan çalışmalar oluşturuyor. Hayvan modellerinde rifampicin en etkili ve daha çok da sinerjistik etki diğer ajanlarla birlikte gösteriyor. Bu non-randomize klinik çalışmalarda en eski çalışmalar hep gösterdiği parenteral betalaktamla 4-6 hafta tedavinin %60-90 kür sağladı. Genel olarak yaklaşımda parenteral bir betalaktamla başlayıp 4-6 hafta tedavi etmek ama bunun kanıt derecesi çok yüksek değil.
Oral fluorokinolonlarla ilgili çalışmalar çok fazla, %80'lere varıyor kür oranları. Yine rifampicin aynı şekilde kombinasyonla kür oranları yüksek. Kinolonlardan sonra ikinci en sık çalışması yapılan antibiyotik kotrimoxazol. Clinical Infectious Disease'de 3 ay önce güzel bir review makale yayınlanmıştı. Osteomiyelit tedavisinde sistemik antibiyotik kullanımı ile ilgili. Aslında orada 4 tane sonuca varıyor. Bunu özetle buraya aktarmak daha uygun olacak diye düşünüyorum. Bir kere oral mi parenteral mi sorusuna bu çalışmaların irdelenmesiyle görüyoruz ki oral antibiyotikler parenteral antibiyotikler kadar etkili. Çalışmalarda en çok kullanılan fluorokinolonlar ve kotrimoxazol ve bu çalışmalarda 8 ile 16 hafta ortalama verilmiş tedavi. Fakat tedavi süresini karşılaştıran çalışma yok. Sadece bu çalışmalar böyle. Fakat şunu biliyoruz, beraberinde cerrahi debridman yapılan olgularda kür oranları, başarı oranları daha yüksek. Ve yine yüksek dozlar kullanıldığında başarı oranları daha düşük dozlara göre daha iyi. En çok ciprofloxacin kullanılmış. Günde 2 kez 750 mg dozunda ve trimetopirimin de 7-10 mg kiloya gün dozu daha düşük dozlarına göre daha etkili olduğu gösterilmiş. Yine rifampicin kombinasyonu ile yapılan çalışmalarda başarı daha yüksek. Nekrotik ve infekte kemiğin cerrahi rezeksiyonu da yine kür oranlarını arttırıyor. Ama süre tartışmalı, ideal süre bilinmiyor. Tek çalışmalarda hep cerrahi artı antibiyotik tedavisi ve tek başına antibiyotik tedavisi karşılaştırılmış. Farklı antibiyotikler karşılaştırılmış ama süreyle ilgili hiçbir karşılaştırma çalışması yok. Klasik olarak en az 4-6 hafta olma bilgisi genellikle debridmanı takiben kemiğin revaskülarizasyon süresinin 4-6 hafta olmasıyla ilişkili. Fakat şunu biliyoruz ki vereceğimiz antibiyotik en azından ilk 3 hafta yeterli doz, yeterli konsantrasyonda infekte bölgeye ulaşamayacaktır. Son olarak tedaviyle ilgili bu hastaların eşlik eden komorbidlerinin varlığının prognoza olumsuz yönde etki ettiğini biliyoruz. Bu yüzden mutlaka hastanın beslenmesinin, metabolik bozukluklarının düzeltilmesinin ve komorbidlerin kontrol altına alınması başarılı bir şekilde yönetimde çok önemli. Bu yüzden ekip içerisinde dahiliyecilerin de yer alması gerekiyor. Son sözüm, en önemli osteomiyelit tedavisinde en önemli sorun disiplinler arası sıkı işbirliğinin eksikliği. Sabır ve karşılıklı sahiplenme duygusu ile bir ekip oluşturularak osteomiyelit yönetiminin çok daha başarılı bir şekilde sonuçlanacağını, hem hasta için hem hekimler için daha az travmatize bir süreç geçirileceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Ayrıca süreye de uyduğunuz için teşekkür ediyorum. Zamanımız kısıtlı olsa da soru ve katkı olarak birkaç tane almayı düşünüyorum. Buyurun. Buyurun. Ben katkıda bulunmak istiyorum. Benim şöyle kendime göre geliştirdiğim bir felsefem var. Bir işte cerrahın rolü çok önemliyse medikal manada biz o işte çok geriyiz demektir. Örneğin mesela peptik ulkus çok önemliydiler ama demek ki biz Helicobacter pylori'yi bulunana kadar bu işte çok şey atlamışız demektir. Bunda da zannediyorum öyle bir yere doğru gidecek ama benim katkıda bulunmak istediğim şey şu. Özellikle ben kendi gördüğüm vakalarda kanıt düzeyi düşük olsa da ilk 2 hafta, 4 hafta parenteral tedavi sonrasında oral tedavi daha etkili oluyor bu hastalarda. Bir gözlem, sadece bir uzman gözlemi. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Yani birçok pratikte aslında yapılan bu ama çalışmalar oral ile parenteralin aynı etkili olduğunu göstermiş ama çalışmaların sayısı da az, vaka sayıları da çok az. Hep 20-30 vakadan oluşan çalışmalar. Onun için osteomiyelit tedavisine en doğru tedavi yaklaşımı aslında herkesin kendi deneyimiyle belirleyeceği yöntemdir diye düşünüyorum. Başka? Güzel soru için teşekkür ediyorum. Ben bir sorum olacak.
Rifampicinin sinerjistik etkisinden bahsettiniz. Mesela bir MRSA etkeni izole ettik. Rifampicin dirençli. Yine kullanalım mı? Bir iki yazarın öyle bir yorumu vardı zannediyorum. Yani işte biyofilm etkisinden dolayı da yanlış hatırlıyor olabilirim. Sizin böyle bir gözleminiz, deneyiminiz ya da literatürde böyle bir bilgi var mı? Yani dirençli olsa da yine de sinerjik etkili olabilir mi? İn vitro duyarlılığa dikkate alalım mı, almayalım? Gözlem olarak yok. Oradaki çalışmalar çoğunlukla in vivo. In vivo verildiğinde kombinasyon tedavisinin hep daha iyi olduğu gösterilmiş. Ama kültür sonucu dirençliyken verilmesi konusunda bir şey hatırlamıyorum. Öyle bir şey okumadım. Öyle bir deneyimim de yok. Daha çok zaten kinolonla ve rifampicin de birlikte kullanılıyor ya da klinikler bir betalaktamatörde veya vankomisinle birlikte rifampicin eğer duyarlıysa daha doğrusu öneriliyor benim. Evet. Ama bir MRSA'da in vitro olarak kombinasyonda da sinerjistik etki yaptığını gösteren çalışma belki vardır ama ben görmedim. Başka bir soru daha alabiliriz. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Doktor Bengüsü Pendik Devlet Hastanesi'nden. Ben fusidik asitle olan deneyiminiz var mıdır? Onu öğrenmek için soru sormak istiyorum. Hani fusidik asit ne aşamada kullanabiliriz? Füzik asitle ilgili benim deneyimim yok. Füzik asitle ilgili çalışma sayısı da çok sınırlı sayıdaydı. Başarılı olduğu gösterilmiş ama şu an tam hatırlamıyorum ama olgu sayıları da çok azdı. Ama deneyimim yok. Ben Belki teşekkür ediyorum. Bunu burada kesmek zorundayız. Dışarıda belki konuşmacılara soruları yönetebilirsiniz. Zamanınızı da açtık. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel sunumunuz için. İkinci olarak misafir konuşmacımız Doktor Soranyo'yu konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Okay, thank you very much first for your kindly invitation. The topic the Congress asked to me is about orthopedic prosthetic joint infections, diagnosis and treatment. This is a very complex topic and I have selected some aspects because in 20-25 minutes it's difficult to talk about all these aspects. Part of my time, more or less 0.5% of my time, I'm dedicated to bone and joint infections and mainly to treat prosthetic joint infections, in fact. And I think that the first aspect that is very, very important is to understand that the majority of orthopedic implant infections are mainly, first we divide prosthetic joint infections and late infections, those that are apparent more or less 3 months later than the moment of the implantation of the arthroplasty. And we have divided using these 3 months in late or in early infections. And in the majority of the cases, in the majority of the series, the author says that they have around 20-30% of acute infections, of early infections, and around 70 to 80% of late infections. But all of them, all these infections probably take place at the moment of the implantation here. And the bacterial colonization of the implant is at this point, but some of these infections, those early infections, appear very early during the first 3 months with signs of wound infection, some of them with fever, with elevation of the C-reactive protein, while others
because bacteria are able to attach to the implant surface and to grow here as a biofilm, and they are able to maintain here on this surface for many time, for months or even years, and it's only after several months or years that the patient starts with a very heart pain and sometimes even appear in a skin fistula. That is a definitive diagnosis of this patient has a chronic infection. This is very important because here we have the opportunity to treat the patient with an open debridement and with antibiotics without removing the implant, but here is in general always necessary to remove the implant and so to reoperate the patient probably 2 or 3 times additionally. So it's very important here to distinguish between these two infections. Here, the majority of these infections are due to Staph aureus, streptococci, gram-negatives also, but also coagulase-negative staphylococci, while here in chronic infections, as you know, mainly are due to coagulase-negative staph, Propionibacterium agnes, Corynebacterium, so in many occasions this that we can say low-virulent microorganisms, but unfortunately here, if we do not remove the implant, probably we will fail to treat this infection. Okay, this is important, this concept of the pathogenesis of these infections is important because if we review what happens with these patients with a chronic infection, if we review what happened to these patients very early after the implantation, it's quite common to identify during this period that these patients had some post-surgical complications. This is very common in these patients to find these problems very early after the implantation of the prosthesis. In general, prolonged drainage, superficial infections that were considered superficial, but probably they were not superficial, were indeed deep infections, but were bad interpreted, and so finally the patient developed a chronic infection. Hematomas, skin necrosis. In fact, we can analyze, for example, this very large review from Norway with more than 40,000 episodes of arthroplasty, and they analyzed what were the risk factors for deep infection. And as you can see here, there were many different factors, but the most important factors associated with the development of deep infection, with a chronic deep infection, were mainly post-surgical complications. So, and among these post-surgical complications, I think that the most important were superficial infections, hematomas, or skin necrosis. So, what I wanted to say to you is that all the complications early in the post-surgical period can be very alert to us because maybe this patient has, in fact, a deep infection. Although in many occasions, this is only one example, a paper published in 2008, where the authors analyzed the risk of deep chronic infection in those patients without an hematoma in the post-surgical period. It was very low, the risk of a deep surgical infection, even after 10 years of follow-up, while those patients that develop an hematoma within the first month after the joint arthroplasty, the risk of developing a chronic deep infection was very high within the first 2 years. So probably these hematomas are in fact infected, and for this reason we always, when the surgeon debride an hematoma, always say to him, please culture this hematoma, because in many occasions we find microorganisms, and here, if we perform here a debridement and we treat here with antibiotics, probably we are avoiding the development of a chronic infection, where unfortunately here we will be obligated to remove the implant. Okay, so once here, the idea from my or in my institution is in fact to identify as much as acute infections as possible. So in fact, in my institution, we have a very high number of early acute infections, but we have a lower number of chronic infections here. This is only one example of 130 patients review. We have a 3.8% of infection during the early period, but the infections, the late infections, were very low. Here we have the opportunity to treat the patients with debridement and antibiotics
antibiotics. Here not. Here it's obligate to remove the implant. So in my opinion, I think it's very important to identify all these patients here in order to avoid the development of chronic infection. So the postoperative period is critical for these patients. The problem is that the diagnosis of acute infections could be easy sometimes, like in this patient. It's very easy in these patients to say, okay, this patient has an infection, there is an erythema, extended erythema, open wound, and purulent drainage, so it's evident that it's a deep infection. But what about this patient, for example? This patient with, the wound is relatively well, but there is a point where we obtain a purulent or seropurulent drainage. Is this a dip or this is a superficial infection? It's very difficult. But if we make a mistake here, probably this patient develop a chronic infection after maybe 3, 4, 5, or 1 year after the surgical. So here we are, at this point, we are able, if we decide to open, to take cultures dip here, and to treat as a dip infection, probably we are avoiding a chronic infection. But it's difficult. I recognize that it's very difficult because, unfortunately, we don't have any test to differentiate between superficial infections and dip infections. So it's very difficult to diagnose the early acute infections quite correctly and to differentiate between superficial and dip infections. Well, going now to chronic infections, if we move to those patients that have in our ward, because the patient has a painful prosthesis, what we do in order to diagnose or to differentiate between infectious or non-infectious problem in this patient? Well, first, we perform a screening test, medical history. I think that there is one point very important. When a patient has pain, and pain from the first moment of the arthroplasty, and during the first 2 years, the patient develops a loosening, a radiological loosening, probably this patient is infected. So the medical history is important, but mainly we use inflammatory markers to decide if this patient could have an infection or not. The most important markers are erythrosedimentation rate and C-reactive protein. Interleukin-6 is also very useful, but it's very expensive, and we are not using this marker nowadays. As you can see here, interleukin-6 has a very high sensitivity, specificity, and positive and negative predictive values, but it's very expensive, and we don't have experience with this one. What we know is that all of them, erythrosedimentation rate, C-reactive protein, and interleukin-6, had a very high negative predictive value. So if the patient has a normal markers, probably infection will not be the problem in this patient. So this is the first screening that we perform in these patients. Obviously, we perform an X-ray. The manifestations of prosthetic joint infections could be very wide. There are patients with a severe loosening of the prosthesis, like in this case. There are cases with focal osteonecrosis surrounding the prosthesis, or in many occasions is completely normal. So unfortunately, simple radiology is not quite useful. The second part, or after the screening, if we have a high inflammatory markers, we perform this test. We obtain synovial fluid first, we perform biochemical test here, microbiology, and if we don't have a clear idea of what happened with this patient, then we perform nuclear medicine, mainly leukocytes scan with technetium. So we obtain a sample of the synovial fluid. In my hospital for hip arthroplasty, we use CT scan in order to obtain, here you can see the needle inside of the joint in order to obtain liquid. And the analysis of the liquid is very helpful. And as you can see here, this is the typical synovial fluid of the inflammatory processes like rheumatoid arthritis, with normal glucose, with a medium leukocyte count, and a high number of polymorphonuclear neutrophils, but the gram stain and culture obviously is negative. And the typical native septic arthritis in native joints with a very low glucose, very high leukocyte counts, in general staphylococcus, and in general very high polymorphonuclear neutrophils here. But in prosthetic joint infections is very different. In chronic prosthetic joint infections is very different because here
the majority of the occasions the pathogen is a coagulase negative staphylococci. That is a, we say, low, I don't like this word, but a low virulent pathogen. Probably it's not triggering a very high inflammatory response. And so the consequence is that in many occasions in infected prostheses, chronic infected prostheses, in general the glucose is not so low, the number of neutrophils is in general not very high, and the best marker to predict the infection is the percentage of polymorphonuclear neutrophils, and the cutoff point is higher than 70%. If the percentage of polymorphonuclear neutrophils is higher than 70%, the probability of infection is very high, disregarding the total number of leukocytes you can find in this synovial fluid. This is important in order to take into account that prosthesis is different. And obviously, we perform, when we obtain, for example, in the knee, obviously by arthrocentesis, what we do with this liquid, in addition to this chemical test, obviously we put this liquid in blood culture flask, because this improves significantly the sensitivity of culture. So we always put the synovial fluid in these flasks. And finally, if it's not clear to us using all these methods, then we perform nuclear medicine, mainly white leukocyte extract. But if not, if we have a clear idea that this patient is infected, we avoid the performance of these tests. And finally, if the patient has a chronic infection, obviously we have to operate, and once we operate, we use always histology. I'm not going to talk about histology because we don't have so much time, but we perform microbiology, and again, when we perform microbiology from deep tissue, we take at least 5 samples from synovial fluid, from solid material, and also 1 swab of this periprosthetic tissue. And we do always, we put the synovial fluid in the blood culture flask, and in fact, in our experience, for acute infections, but also for chronic infections, we always do this in blood culture flask, and the sensitivity and the specificity of this sample is better even than those from solid material or from swab. So what happens is that for chronic infections, in some occasions, in our experience, in 10–15% of cases, we are not able to identify the pathogen. In some occasions, because the patient is under antibiotic treatment. And in these patients, probably it would be useful, the sonication of the prosthetic material, to take the prosthesis, to send the prosthesis to the microbiology lab, and in the microbiology lab to put this prosthesis in a sonication machine. And this fluid from the sonication, this author published in New England Journal of Medicine several years ago, that using this, in those patients that were taking antibiotics during the last 2 weeks before surgery, the sonication fluid was significantly better than the standard cultures. Identify more patients, more cultures positive than the standard periprosthetic tissue. When the patient was not on antimicrobial therapy, there was not significant difference between sonication and the standard procedures. So probably in the future, in addition to the sonication and to the culture of this sonicate fluid, probably is the use of polymerase change reaction directly from this sonicate fluid. There are preliminary results that are quite interesting in this way, in order to identify more pathogens and etiology in all of our patients. What about therapeutics? I don't know what about time. I'm a little bit delayed. I have 5–10 minutes more? Yeah? Okay, thank you. Thank you. What about treatment? Treatment of prosthetic joint infections, as you know, have two options mainly. When the prosthesis is stable and the infection is acute, in general within the first 3 months after joint arthroplasty, here we can operate the patient to perform an open lavage, and in these patients we can maintain the prosthesis in place and to administer antibiotics for 1, 2, 3 months, etc. We are going to talk about also about the time
we need to give antibiotics to these patients. So we have here debridement when the prosthesis is stable, or in chronic infections, and depending on the skin coverage, to perform one-stage exchange or two-stage exchange. I'm going to talk about mainly on these infections because it's here where the antibiotic, to select a good antibiotic, is more critical, because here we are leaving the implant in place. So here we have to select a good antibiotic. The microbiology in prosthetic joint infections probably around the world is quite similar. The majority of the microorganisms are Staph aureus and coagulase negative staph, also viridans, enterococci, and gram-negatives in up to 20% of the cases. We cannot forget this information because it's not uncommon mainly in acute infections. But it's evident that if we have to perform a first therapy before knowing the microbiology, we have to start a combination therapy of an anti-staphylococcal agent, a glycopeptide, or linezolid, or daptomycin, because they cover 100% of these microorganisms, plus a carbapenem or a cephalosporin with anti-pseudomonal activity, because some patients has also Pseudomonas aeruginosa, and it's important to start with an active antibiotic. But when we decide, how to decide which one of these three it would be better? Well, we know that antibiotics, and against staphylococcal mainly, are different in terms of their activity against biofilms. This is a biofilm over a surface, and the idea of this work, this is an in vitro work, is to analyze how effective is different antibiotics to sterilize these fevers, these synthetic fevers here. And the authors analyzed the different antibiotics, vancomycin and gentamicin. Even after 10 days, they were only able to eradicate 60% of the fevers, but not 100%, and needed at least 10 days. Linezolid was able, after 10 days, to eradicate 100%. After 7 days, 80%, and in 4 days, 20%. Daptomycin was more active, in 7 days, 100%, and finally, rifampin is the most potent antibiotic against biofilms, as you know well. And so the problem is that rifampin cannot be used in monotherapy. Obviously, it should be always in combination. So it's clear that it would be better for implant infections not to use at least vancomycin. But unfortunately, we cannot use always probably these other anti-staphylococcal agents because they are expensive. So when we select the linezolid or daptomycin for the first empirical therapy, well, mainly in those patients that have a severe infection with a high C-reactive protein, with fever, with a higher leukocyte count, with suspected bacteremia, or in those patients with a high risk of nephrotoxicity, and in these patients we try to avoid glycopeptides because they are nephrotoxic. For how long we use intravenous therapy with the antibiotic we have selected? In our experience, this is from our experience in gram-positives and in gram-negatives, the days of intravenous therapy is 10 days for gram-positives and 14 days for gram-negatives, mainly 14 days for Pseudomonas aeruginosa. But afterwards, we switched to oral therapy, and the days that we use the antibiotics by oral route is around 3 months, and even shorter for gram-negatives, although the results in our series is around 75%. And maybe the question is, okay, if we use antibiotics for longer time, we will obtain a better results, because 75% is good, is not good. Okay, maybe we prefer, obviously, 90 or 95%. But look at what happened. Well, sorry, I think there is a, well, it lags one slide. Okay, let me check if it's in the following. No, okay, so sorry. Well, no, the only, here I think it's lacking one slide, that the people from UK, from United Kingdom, use 1.5 years of therapy, 1.5 years. So what was their result? The result was more or less exactly the same as us, 75% of success rate. So probably by increasing this period, we are not increasing the success rate. You know well that the combination of ciprofloxacin plus rifampin was associated in this trial, the only one trial
randomized trial in prosthetic joint infections say that the combination of these two drugs was associated with a very high success rate, while quinolones alone were associated with a very low success rate after 2 years of follow-up. In fact, we have nowadays a lot of experience published in the literature that combination with rifampin is associated with a success rate between 70 to 90%. You can find many literature, mainly from Europe, not from the States. In the States, they do not believe so much in this concept, but we believe so much in that. And in fact, my results from my unit is that the combination, the best combination is levofloxacin, better than ciprofloxacin because it's more active, associated with rifampin, with an 87% of success rate. Linezolid for oral route, associated or not with rifampin, 85%, and other drugs, mainly cotrimoxazole, clindamycin, for example, 70% of success rate. Okay, these results, obviously it would be only my results. But if we compare these results with the ones from Eric Seneville in France, recently published in Clinical Infectious Diseases, it's very interesting to see that more or less our results overlap. And in fact, using similar regimens with fluoroquinolone plus rifampin, they obtain 94%. With linezolid, they always use linezolid in monotherapy, 80% of success rate, and others 70%. And when they did not use rifampin, then 50% alone. So it's quite similar. This strategy is more or less the same results, so it's quite reliable. And, sorry, it is here the slide I wanted to present you, because the days of oral therapy in my series is around 2 to 3 months. And this is the success rate, 75%. And this is the experience from UK. They use a protocol of a beta-lactam or a glycopeptide for 6 weeks intravenously, and afterwards oral regimen with rifampin for a mean duration time of 1.5 years. And which is the result for them in staphylococcal infections, 75% of success rate. So it's exactly as mine. So I think that not for prolonging the duration of therapy, we're improving the results. We have to look for another solution for improve our results, but it seems that not for prolonging the therapy, we are able to cure more patients. And I think that this is my last slide. Sorry if I'm a little bit delayed, and thank you for your attention. Güzel sunum için teşekkür ediyoruz Doktor Soriano'ya. Katkı ve soru varsa eğer birkaç tane alabiliriz. Buyurun. Thank you very much for your excellent presentation and welcome to our country. You emphasized that in the early stage after surgery, surgeons usually tend to evaluate the process as a complication, not an infectious process. For example, if we observe skin necrosis or a hematoma on the wound, and if we do not have the chance to isolate any microorganism from the tissue, and if it's not so clear radiologically if there is an early infection or not, would you suggest a preemptive approach for an early treatment? Yeah, what the literature says is that these patients are at high risk of develop a late chronic infection, yeah? And for this reason, we try to be, try to convince surgeons that we have, for example, skin necrosis, it is necessary to close as soon as possible, okay? And if it's not possible, and sometimes you have a patient that it has 3 or 4 weeks with an open wound, the risk of the implant is infected is very high, most especially in the knee, because knee is very superficial joint, and it's very easy that finally the microorganism is inside also. No? So we are trying to push surgeons to open, to clean, to obtain samples, and to treat if it's necessary. Because now, in the early period, we will be able to treat. Afterwards, if we delay for months, for example, the patient will have problems, pain, and finally the prosthesis will be removed. So as infectious disease specialists, will be in the treatment site, but will decide together with the surgeon? To be together with the surgeon? To decide
together? Yeah, besides, yeah, With for other sure. colleagues? We have a Boeing infection unit, and we work together with the surgeons. Yeah, this is completely essential. Thank you. Bir soru daha alabiliriz. Kenan Hocam, buyurun. Hızlıca lütfen, arkasından çünkü sizin konuşmanız var. Erken dönem protez enfeksiyonlarının ayrıcı tanısında yabancı cisim reaksiyonunu sık görüyor musunuz? İkinci soru farklı. Çimentoya antibiyotik uygulaması. Bu konuda yeni antibiyotiklerin, anti-stafilokokal antibiyotiklerin yeri nedir sizce? If I understand well about the cement with antibiotics, their usefulness, if it's, yeah, we use when we remove the prosthesis in chronic infections, okay, when we remove the prosthesis, we use spacers, spacers that are loaded with in general nowadays with vancomycin plus gentamicin, okay, because this is the ones we have, okay. There are some information that you can mix also cement with, for example, daptomycin, with clindamycin. There are several data suggesting in vitro that is stable, daptomycin, for example, and could be in the future another alternative, okay? But in my knowledge, there is no clinical experience. We have experience with gentamicin and with vancomycin, and nowadays we are using these drugs when we perform a two-stage exchange, yeah? But it's true that the literature about the usefulness of antibiotics in the cement is completely lacking. There is no randomized control trials, you know what I mean? Saying, okay, it's useful or it's not useful. We have only experience, okay? But no one comparative trial, but we are using. Thank you very much for your presentation. Ve son konuşmacı Kenan Hocam bugün herhalde çok yoruldu. Bundan önceki toplantıda konuşmuştum. Kendisinin tecrübeli olduğunu ve 10-15 dakika içerisinde konusunu toparlayacağını düşünüyorum ve başarılar diliyorum. O müjdeyi ben verecektim ama siz verdiniz. Olabildiğince hızlı konuşacağım. Renkli renkli de slaytlarım var. Konum septik artrit yönetiminde bizler enfeksiyon hastalıkları uzmanları olarak ne yapabiliriz? Şöyle bir olgu herhalde hepimizin başına geldi. Yaşı önemli değil ama genelde bayan hastalarda sık görüyoruz. Biraz obez hastalarda sık görüyoruz. Genelde diyabetleri oluyor bu hastaların. Acil servise geliyor. Daha önceden herhangi bir travma vesaire tariflememiş. Genel durumu iyi. Ateşi de yok. Sol dizinde şişlik ve kızarıklık var ve ısı artışı söz konusu. Laboratuvarda da genelde tam kan tetkiki normal, CRP sedimentasyonda hafif bir artış var. Bu tür böyle bir olguyu tartışmak istiyorum sizinle septik artrite giriş açısından. Artrit deyince aslında pek çok enfeksiyon var bunu yapan. Tek artriti tutan, birden fazla artriti tutan gibi pek çok hastalıklar var. Belki döküntü bu konuda bize ayrıcı tanısında yardımcı olabiliyor. İşte Lyme'da, gonokoksemide vesaire çeşitli cilt bulguları bize bu artritin sebebi nedeniyle sebebini açıklayacak belli bulgular verebilir. Ya da ateşin olması artritle birlikte belli hastalıkları ön planda düşünmemize neden olabilir. Bu tür durumlar söz konusu. Artritin, tutulan eklemin lokalizasyonu bize hastalık açısından yardımcı olabilir. Septik artritte, konumuz olan septik artritte özellikle diz söz konusu. Onun dışında omuz ve kalça var. Diğer hastalıklarda başka eklemler daha sık tutuluyor. Tek artrit tutuldu ama bir tek enfeksiyon değil, liste oldukça uzun. İşte kristal artropatisinden eklem içine kanama vesaire pek çok sebep, tümör vesaire söz konusu monoartrit açısından. Bizim konumuz bu, septik artrit, eklemin bakterilere bağlı enfeksiyonu. Nadiren mantarlar ya da mikobakterilerde benzer duruma neden olmakta.
Septik artrit dediğimizde sıklıkla tek bir eklemde ağrılı şişlik var, sıcak ısı artışı var, hareket kısıtlığı var, sistemik ateş olguların %50'sinde, hepsinde olmuyor. En sık diz tutulma olduğunu söylemiştik. Yaklaşık 1/5 olgulu birden fazla eklem tutulumu var. Ancak genelde bunlarda altta yatan bir romatolojik hastalık, romatoid artrit, kollajen doku hastalığı gibi durumlar olabiliyor. Ya da bir sepsise bağlı birden fazla eklem tutulumu görülebiliyor. Septik artrit önemli bir durum. Tanı ve tedavide gecikme, kalıcı hasara neden olabilmekte. Mortalitesi de %10'lar civarında ki bu literatür bilgisine göre antibiyotik tedavisi bu oranı düşürmediği söyleniyor. Eklem, özellikle diz dedik ama belli girişimler sonrasında değişik eklemlerde de septik artrit gelişebiliyor. Örneğin subklavyen ven kateterizasyonu işlemi sonrasında sternoklavüküler eklem ya da femoral vene girişim sonrası kalça ekleminde enfeksiyon görülebiliyor. Simfizis pubis, inkontinans cerrahisi sonrasında pelvik malignansi varsa, damar içi ilaç bağımlılığında ya da atletlerde, sporcularda bu enfeksiyon riski artıran durum olarak söylenmiş. Kaynak sıklıkla kan yolu, hematojen yolla, ona bağlı olarak belli risk faktörleri var. Damar içi ilaç bağımlılığı, akateter vesaire yeni uç yaşlar gibi. Onun dışında daha nadiren ısırık, travma, cerrahi girişimle direkt o bölgeye mikroorganizma inoküle olabiliyor. Septik artritin belli başlı risk faktörlerine bakacak olursak ileri yaş, altta yatan immün sistemi bozucu bir durum olabilir. Cilt enfeksiyonu, ülseri, eklem içi steroid enjeksiyonu bir iatrojenik girişim sonrasında olabilir. Etken en sık Staphylococcus aureus. Sağlıklı erişkinlerde en sık gördüğümüz bunlar. Onu diğer gram pozitif mikroorganizmalar takip etmekte. Daha nadir olarak gram negatifler, tüberküloz, gonore, daha mantarlar gelmekte. En sık stafilokoklar dedik ancak tedavide de biraz sıkıntıya neden olan şu var. Sadece antibiyotik tedavisi yetmiyor. Pek çok mekanizma ile enflamasyona neden olabiliyor stafilokoklar. Doğrudan kendisi harabiyete neden olabiliyor ya da toksinleriyle neden olabiliyor ya da immün sistem mekanizma aracılığıyla T ve B hücrelerin aracılığıyla eklemlerde enflamasyona neden olabilmekte. Ama sonuç olarak şöyle bir durum var. Ortopedi acilidir. Septik artrit acil müdahale gerektiren bölümler arası, üniteler arası enfeksiyon ve ortopedi başta olmak üzere hızlı koordinasyonu gerektiren bir durum. Septik artritin tanısını nasıl koyacağız? Tabii ki mikrobiyolojide altın standart eklem sıvısında etkinin izole edilmesi. Kanında da saptarsak bu işimize yarayabiliyor kliniği olan bir hastada. Ya da tipik klinik yakınmalar ve bulanık sinovial sivi de tek başına yeterli olabilmekte. Ancak vurgulanması gereken daha nadir görülen etkenlerde gonokok gibi, tüberküloz gibi ya da iatrojenik bir girişim sonrasında ya da pediatrik yaş grubunda illa bu tipik bulguları bulmamız mümkün olmayabiliyor. Sonuç artrit tanısında öykü, fizik muayene, laboratuvar testi, kan testleri tanı ve ayrıca tanıda yetersiz. Radyoloji işimize yarayabilir mi? Ancak ek bir durum varsa onu bize aydınlatmada fayda sağlayabiliyor. Eğer bir yabancı cisim varsa, kırık varsa, osteomiyeli teşvik ediyorsa o tür durumlarda radyoloji işe yarıyor. Sonuçta septik artritin tanısı artrosenteze kalıyor. En önemli tanısal test bu. Septik artrit düşündüğümüz bir hastada artrosentez yapmamız gerekiyor. Artı tanı amaçlı dedik bu artrosentezi ama sıvı alınmasının birkaç tane bunun negatif yani pek işe yaramıyor tedavide demesine rağmen genel kanı literatür tarandığında sıvı alınmasının tedavi üzerine olumlu etkisi var. Bir yandan da bu tanıyı alırken tedavide etmiş oluyoruz yani. Özellikle nedeni bilinmeyen bir effüzyon varsa bu girişimin yapılması öneriliyor ve bu sıvı alındığı zaman kristal araştırılması ve mikrobiyolojik tetkikler yapılması lazım tabii ki. Kontraindikasyon selülit ve protez eklem olarak bildirilmekte. Ancak biraz önce protez eklemler daha detaylı konuşuldu.
Peki hemen iğne batıralım mı ya da ortopedi yapsın mı bunu? Artık son yayınlarda, son yıllardaki yayınlarda ultrason birazcık işin içine girmiş durumda. Girişimsel radyoloji. Sebep büyük eklemlerde bile klinikle, palpasyonla doğru yer belirlemek birazcık yanıltıcı olabiliyor. Bu alttaki çalışmanın oranları 32 hastanın 31'i ultrasonda doğru yer başarılı bir girişim olmuş. Ancak klinikle yapıldığında bu oran 32 olgunun sadece 10 tanesinde kalmış başarılı girişim. Ancak dikkat edilmesi lazım tabii ki artrosentize. Mutlaka hastanın bilgilendirilmesi gerekiyor. Hele ki bu günümüz koşullarında bilgilendirilmiş onan formunu aldıktan sonra ameliyathane şartlarında, ameliyat şartlarında gibi değerlendirilmesi gerekiyor. Girişimin yapılması gerekiyor. Sterilite azami dikkat edilmeli. Anestezik madde enjeksiyonu yapılmamalıdır. Gerek yok denmekte. Cilt yara enfeksiyon varlığında kontraindik olduğunu söylemiştik zaten. Antikoagülan tedavi kontraindike değil ve işlem sonrasında istirahatinde gerekli olmadığı belirtilmekte. Peki sıvıyı aldık, eklem sıvısını aldık. Oradan ne yapacağız? 2 tane antikoagülan içeren, 2 tane de içermeyen tüpe alın denmekte. Bunlar da antikoagülanlı tüplerde mikrobiyolojik tetkikler ve sitoloji bakılması öneriliyor. Antikoagülansız tüplerde ise nedenini bilmiyoruz. Sadece bir artrit söz konusu, enflamasyon söz konusu. Bu antikoagülansız tüplerde bir kristal araştır, bir de ileri tetkikler için bir de yedek tüpün olsun denmekte. Peki aldık bunları, laboratuvara götürdük. Sinovial sıvı nasıl görülüyor? Septik artritte miktar artmış tabii ki diğerlerine göre. Görünüm bulanık, opak, sarı yeşile doğru kayıyor. Beyaz küre yüksekliği nedeniyle. Viskozitesi değişken. Beyaz küre milimetre küpteki beyaz küre varlığı 15.000 ile 100.000 arasında ama genelde 50.000'in üzeri her zaman olmamakla birlikte bir septik artrite özellikle düşündürüyor. Nötrofil tabii parçada hakimiyeti söz konusu. Kültürde sıklıkla pozitif diyemiyoruz. Yakalama şansı her zaman mümkün değil. Protein yüksek, şeker az. Neye benzer şekilde? Aynı beyin omurilik sıvısına benzer şekilde bakteriyel menenjitlerdeki gibi. Enfeksiyöz artritte mikrobiyolojik inceleme, gram boyama ve kültür duyarlılığı non-gonokokallerde, işte stafilokoklar başta olmak üzere gram boyama %70'e kadar, kültür 95'e kadar duyarlı. Ne yapacağız o zaman? Önerilen nedir? Her ikisini birlikte yaparak hem duyarlılık hem özgürlüğü artırmamız gerekiyor. Bunun dışında testler var mı? Tetkikler yapalım mı? Eklem sıvısı tabii ki altın örnek bizim için ama yine de %50'sinde madem bakteriyen var o zaman kan kültürü pozitifliği de aramamız gerekiyor. Yani septik artrit düşündüğümüz bir hastada ateşi olsun olmasın bir kan kültürü almakta fayda var denmekte. Radyografi başlangıçta normal ancak osteomiyelit varsa onun ayırıcı tanısında işimize yarayabiliyor deniyor. Daha ileri radyolojik tetkikler, sintigrafi, tomografi, manyetik rezonans özellikle muayenesi zor eklemlerde daha faydalıdır. Bunları saklamanızda fayda var denmekte. Bir iki tane radyolojik grafi, örneğin dizde septik artrit, işte erozyon görüyorsunuz şu her iki yerde. Şurada yumuşak dokuda bir enflamasyon artışı var. Zor eklem, kalça eklemi, orada bir MR bulgusu, eklem sıvısı içerisindeki sıvı ve yumuşak dokuya da yine bunlar opak şekilde gözüküyor. Enflamasyon yayılmış durumda. Bir de omuzda bir septik artrit, burada erozyon görülmekte. Yine aynı olgunun MR'ında yine erozyon söz konusu, eklem arası daralmış, efüzyon yine mevcut. Bu tür bulgular olabiliyor. Peki ne yapalım? Tanıyı işte özellikle sıvı eklem sıvısının incelemesiyle koyduk. Belki gerekirse yardımcı tetkiklerle işimizi kolaylaştırmaya çalıştık. Tanıyı koyduk. Ne yapalım? Bu 5 tane ayrı derneğin ortak öneri paketi. Bu dernekler arasında enfeksiyon hastalıkları var, romatoloji var, pratisyen hekimler var, dernekleri var. Eğer aile doktoru ise önerilen
öyküyü muayenesine alsın hastadan. Daha sonra eğer farklı bir tanı düşünüyorsa ona yönelik uygun tanı ve tedavisini yapsın. Ancak tanımlanamıyorsa ya da septik artrite hakikaten benziyorsa o zaman yapılacak iş uzmana danışması ve sonra aspirasyon şeklinde ilerlemekte. Buradan hemen ötekine geçelim. Sanki bu bize daha çok uyuyor gibi. Hastaneye başvurdu hasta. Septik artrit düşündük. Sinovyal sıvı örneğini ve kan kültürünü al deniyor. Sonra 2 işlem aynı anda. Uygun antibiyotik başla ve bir yandan da eklem aspirasyonu yap. Artık bu tanıdan çıkmış durumda tedaviye yönelik bir işlem olarak. Eğer yanıtsızlık varsa tedaviye başladık. Yanıtsızlık var. Farklı bir etken olabilir. Düşünmediğimiz bir etken olabilir. Ya da bir sepsis bulgusu olabilir. Aslında odak başka yerdedir. O tür durumlarda ileri tetkikler, gerekirse cerrahi girişim önerilmekte. Up-to-date'in bir algoritması, benzer bir algoritma. Başlangıçta eklem drenajı yap ya da aynı zamanda parenteral antibiyotik başla deniyor. Eklem drenajı nasıl olacak? Kolay bir eklemse direkt ince iğne aspirasyonuyla yap. Eğer zor bir eklemse kalça gibi, omuz gibi o zaman birazcık daha artroskopiye, açık drenaj önerilmekte. Yani ortopediyle, radyolojiyle belki ortopediyle daha yakın ilişki, birlikte hareket etmek gerekiyor. Septik artrit tanısını düşündük, gram boyadık, gram pozitif bakteri gördük gramda. O zaman bakteri gördük. O zaman eğer gram pozitif düşünüyorsak vancomycin öneriyor. Eğer gram negatif düşünüyorsak o zaman 3. kuşak sefalosporini aminoglukozitle birlikte ekleyebilirsiniz diyor eğer pseudomonas varlığında. Hiçbir şey görmedik. O zaman kültür bekle demekte. Ancak bu kültür bekleme işi işte enfeksiyon acil, ortopedi acilidir dedik. O pek pratikte mümkün değil. O zaman önerilen ne? Ampirik tedavi. Eğer immün kompetan bir hastaysa vankomisinle başla diyor tedaviye. Eğer immün sistemde bir problem varsa, riskli hastaysa, altta yatan başka riskli faktörler varsa o zaman vankomisin artı 3. kuşak sefalosporinle tedaviye, ampirik tedaviye başlayabilirsin denmekte. Bu up-to-date'in önerisi. Biraz önce söylediğim birkaç derneğin ortak önerisinde ise atipik etken riski yok. Yani özellikle staf başta olmak üzere gram pozitiflerden şüpheleniyoruz. O zaman antistafilokokal bir antibiyotik olabilir. Eğer gram negatif sepsis riski varsa o zaman 2. 3. kuşak sefalosporinler ön plana geçmekte. Metisilin dirençli riski varsa vankomisin öneriliyor. Yanında gene sefalosporinlerle birlikte ya da gonokok, meningokoksa onlara yönelik ajanlar önerilmekte. Tedavi süresi en az 14 gün parenteral olmak üzere 1 aya kadar tedavi öneriliyor. Artı eklem drenajı. Gerekirse her gün sıvı toplanıyorsa onu hep boşaltmak gerekiyor. Sonuç, bakteriyel artrit en tehlikeli monoartrit olarak söylenmekte. Kartilaj hasarı bakteriyeme, ölüme neden olabiliyor. Bu nedenle uygun tanı ve tedavi çok önemli. Kan testleri yeterli olmadığı için artrosentezi erken dönemde yapmamız gerekiyor. Sıvı incelemesi yapmamız gerekiyor ve uygun antibiyotiği başlamamız gerekiyor. Bu konuşmanın konusuna geri dönecek olursak enfeksiyon hastalıkları uzmanının rolü. Öncelikle etkeni saptamaya çalış. Bir yandan da artık radyoloji ve ortopedi ile birlikte onlardan arasındaki ilişkiyi bizim kurmamız gerekiyor hasta lehine. Dikkatiniz için teşekkür ederim. Umarım yeterince hızlı, seri anlatmışımdır. Sayın Hocama bu güzel sunum için teşekkür ediyoruz. Bir iki soru alabilirim. Katkı ve soru anlamında. Var mı? Peki. Benim bir sorum var. Eklemde kaç lökosit olması gerekir bu eklem drenajının uygulanması için? Yani her septik artritte uygulayalım mı? Bir öneriniz var mı bu konuda? Demin de aynı sorunu yaşadım. Şu akustik nedeniyle sizi duyamıyorum. Eklemde
kaç lökosit olması gerekir eklem drenajının uygulanması için? Yani her septik artrit olgusunda uygulayalım mı yoksa belli bir Evet, katop değerimiz var şüpheli mı? olduğu zaman yani septik artrit eğer listemizde varsa ayrıcı tanıda bu septik artrit olabilir dediğimiz anda o sıvıyı direne etmemiz gerekiyor. Hem tanısal hem tedavi amaçlı. Genellikle 50 bin üzeri diye biliyorum ama yanlış 50 biliyorum bin, acaba. o 50 bin üzerinde o vardı. Başka soru yoksa tüm konuşmacılara ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Güzel bir oturum oldu.